öyle önemli bir mesele var ki o da Suriye ayağı. Bu işin Suriye ayağı çok kritik. Yerlerin Suriye'de tek tek hedef alınması aslında sınırımıza adım adım yaklaşıyor sinyalini de veriyor. Türkiye'ye sadece 1 saat uzaklıktaki Laskiye, Rusya'nın kullandığı hava üssünün olduğu Tartus ve Nasrallah'ın damadının öldürüldüğü Şam'dan söz ediyoruz. İsrail tarafından bombalandı. Şimdi bu konuyla başlayacağız. İdris Arıkan'la Türkiye sınırında ne oluyor sorusunu soracağız. İdris Arıkan, günaydın, hoş geldin Günaydın. diyelim. Artık adım adım yaklaşıyor. 1 saat uzaklığımızda mı diyelim, yoksa o kadar bile yok demek mümkün mü? Yani demek ki İsrail'in kapasitesi bizim hemen dibimizde vurmaya uygun görünüyor. Çünkü birkaç gündür işte haritayı yapıyoruz. İşte buradaki Lübnan'ın sınır bölgesiyle Türkiye'nin sınır arasında 170 kilometre olduğunu, 2 saat 14 dakika karayoluyla geri gidiş olduğundan bahsediyorduk. Bugün itibariyle baktığımızda sadece Şam'ı değil, Şam'ı uzun zamandır İsrail zaten vuruyor. Beyrut'un hemen paralelindeki Şam'ı bu sefer Tartus'a, bu Hümeymi'nin hava üssünün vurulması çok önemli. Çünkü Rusların buna izin verdiği ya da göz yumduğu görünüyor ki bu aslında bölgedeki sıkıntının büyüklüğünü de ortaya koyuyor. Rusya'nın da şu ana kadar İsrail'e bir cevap vermediği ortada ki kendi hava üslerinin olduğu bölüm. Bir de bu bölüm var, işte bu Laskiye bölüm. Bu Laskiye denilen bölge daha çok Nusayrilerin yaşadığı, yani Esad yanlıların yaşadığı bir kent olarak biliniyor. Bu kentin de hedef alınması, Türkiye sınırının hemen yakınındaki bölgede hedef alınması açıkçası çok dikkat çekici. Zaten hemen üst tarafı aslında İdlib olan bölge ki bu İdlib olan bölge zaten şu anda Suriye İç Savaşı biliyorsun 2011'de başlamıştı. O 2011'deki Suriye İç Savaşı'ndan sonra Esad yönetiminin kontrolünden çıkan bir bölge ve bu bölgede rejim muhaliflerinin olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin hemen sınır olduğunu biliyoruz. Yani Laskiye, İdlib'den sonra Hatay'ın geldiğini biliyoruz. Bu bölüm Türkiye içinde stresin arttığını gösteren bir bölüm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi dün ne oldu? Dün aslında mesele şu. Bir taraftan Lübnan'ın bu güneyindeki bu bölgede işte Vinci Bey'in Sur'un olduğu bölgede İsrailler sızma harekatı gerçekleştirirken bir taraftan da Beyrut'u, şu bölgedeki Beyrut'u baskı altına aldığını, yaklaşık 4 tane saldırı yapıldığını biliyoruz. Aynı zamanda Şam'da bir suikast var. İşte Nasrallah'ın damadının öldürüldüğünü biliyoruz. Bu görsel şunu gösteriyor. İsrail'in sadece Lübnan'da değil, bölgenin tamamında bir istihbarat ağı olduğu ve bu bölgede saldırılar yapabildiğini gösteriyor. Şimdi şöyle devam edelim. İsrail burada bu gerçekleştirdiği operasyonlarla, çünkü İran'ın gerçekleştirmiş ve yapmış olduğu operasyonda şu açıklamada bulundu İsrail tarafı: Orta Doğu'da yer yerinden oynayacak, Orta Doğu'yu yangın yerine çevireceğiz. Çember artık iyice genişliyor. Dolayısıyla burada Suriye'ye sıçratması, hedefleri sıralamak istiyorum seninle. 1. Esad mı? 2. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret ettiği gibi Türkiye mi? 3. Yoksa İsrail'in o söylediği Büyük Orta Doğu planı mı? Şimdi İsrail'in zaten planı belli. İşte o Arz-ı Mev'üt denilen şey ne oluyor? Büyük İsrail Büyük İsrail projesi. Zaten Netanyahu bunu net olarak söylüyor. Yani ben diyor Büyük İsrail projesi için düşmanlarımı yok edeceğim, katledeceğim ifadelerini kullanıyor. Zaten Tevrat'tan da bununla ilgili referans veriyor her türlü açıklamasında. Şimdi burada bugüne kadar ne oldu? İşte fark ettiysen İran'ın Cumhurbaşkanı öldü. İşte kaza denildi ama hala şaibeli bir durum var. İşte İran'da aynı zamanda baktığımızda İran'da Haniye'nin öldürüldüğünü gördük. Hamas'ın en üst isimlerinden bir tanesiydi. Şimdi onun arkasından işte İran'ın büyükelçisinin öldüğünü gördük. İran'ın bölgedeki en büyük komutanının öldürüldüğünü gördük. Hasan Nasrallah'ın, yani Hizbullah'ın sembolik lideri, en önemli liderinin, bugüne kadar Hizbullah işte 80'lerin başından beri başında olan, 90'ların başından beri başında olan ismini öldürdü. Yani o bölgede efsanevi bir karaktere dönüştürülen bir ismin öldürüldüğünü gördük. Özellikle Şiiler tarafından. Niye böyle söyledim? 2006 Savaşı'nda İsrail'in girip çıkması sonrası Lübnan'a savaşın kazanan isim olarak adlandırılan bir ismin öldüğünü gördük. Burada bu saatten sonra kimler hedef olabilir? Şimdi bu Şii hilalinden bahsediyoruz ya. Burada Şii hilali, şimdi aslında burada şimdi biz şunu İdris, ne olur adım adım gidelim. Benim de merak ettiklerim var.
Orta Doğu için hep şu bir tartışmadır yüzyıllar boyu. Hangi ülke daha tehlikeli? Çünkü İran'ın da burada İsrail'in o ideolojisine, kitabına, işte kendini inandırdığı durum Orta Doğu'da, o da topraklarını genişletmek istiyor. Ama İran da Şii hilalini yaymak istiyor. Dolayısıyla burada hangisi Orta Doğu için daha tehlikeli? Ya da iki karıncalar, filler tepişecek de burada karıncalar mı ezilecek? Çünkü Suriye'de yer yerinden oynuyor, Lübnan'da yer yerinden oynuyor, Gazze'de yer yerinden oynuyor. Hatta artık Gazze'yi konuşmuyoruz bile. Nedir bu iki ülkenin Şimdi amacı? şöyle bir şey, şunu görmek lazım. Yani özellikle 11 Eylül saldırıları sonrası bu bölgenin hani diyoruz ya, büyük savaş başladı mı? Aslında burada Orta Doğu kan gölüne döner mi ifadelerini kullanıyoruz. Evet. Aslında Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda. Şimdi İsrail 1948'de kurulmasından sonra çevresindeki hiçbir ülke istikrar sağlayamadı. İşte karşısında bakıyorsunuz Ürdün. Ürdün aslında hani failed devlet, başarısız devlet konumunda. İşte onun altında Mısır desen zaten darbelerle uğraşan, asla bir ekonomik istikrar sağlayamayan, darbeler sonrası binlerce kişinin öldüğü bir ülkeden bahsediyoruz. Buraya geldiğimizde de işte 2001 sonraki süreçte de aslında burada 90'larla birlikte o 75-90 arası özellikle Lübnan'daki iç savaş sonrası İran'ın buraya etkisini hisseder olduk. Sonra da 2001'de Amerika'nın 11 Eylül saldırıları sonrası Irak'a, sonra da Suriye'deki iç savaşta, 2011'deki Suriye'deki iç savaşta da Suriye'deki etkileşimin arttığını, savaşın iç çatışmanın arttığını gördük. Burada meydana kim çıktı? Burada meydana İran çıktı. İşte İran özellikle kendi vekil güçleriyle dediğimizde aklımıza gelen şey şu: işte Haçlı Şabi. Bugün Irak'ın temel askeri güçlerinden bir tanesi İran'a bağlılığıyla bilinen Haçlı Şabi. İşte buraya geliyoruz. İşte Esad yönetimi diyoruz ama Esad yönetimi tabii ki aslında bir başarısız devlet konumunda. Ne var burada? İşte İran'ın kendi güçleri var. İşte İran Kudüs Gücü Komutanlığı'na bağlı askerler var. Zeynebiye, Fatimiye Tugayları var. Bu Tugaylar ta Afganistan'dan buraya getirilmiş durumdalar. Yani basit bir asker taşıması durumu değil. Yani İran kendisinin dışında, kendisine yakın ta Afganistan'dan ve Pakistan'dan da askeri güçleri getirip Suriye'ye yığmış durumda. Şimdi baktığımızda bugün hem İsrail'in ortaya çıkardığı bir karışıklık var, hem İran'ın ortaya çıkardığı bir karışıklık var. Buna teşne yapan, buna destek olan da Amerika var aslında. Çünkü Amerika Irak işgal ettiğinde ya da Suriye'de iç savaşta bir şekilde PKK'yı sahaya sürdüğünde İran'da sahaya davet edilmiş oldu. Burada mesele aslında hem İsrail'in hem de İran'ın kendi ideolojik yapısını da buraya uydurma çabasının da sonuçlarını görüyoruz. Peki, şimdi diyoruz ya Orta Doğu kan gölüne dönecek mi? Evet. Abi, döndü mü? Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda. Şöyle. Hani gören olur gör. Bakın bu Irak, sadece bu özelden başlamayın. Irak'ta 1,5-2 milyon insan oldu. Burada 1,5-2 milyon insan öldü. Tarihte hangi dönemde bu kadar insan iki ülke şu küçük coğrafyada ölmüş? Bakın 400 yıl şu coğrafya Osmanlı hükmetmiş. Hiç kimsenin canı yanmamış. Şöyle bakmak lazım konuya. Böyle bakmak lazım. Burada bir istikrarın olması gerekiyor ve bu istikrarın karşısında iki ülkenin olduğu ortaya çıkıyor. Biri İsrail ise diğeri İran görünüyor. Şimdi aslında senin de söylediğin gibi İsrail artık Hizbullah'ın kalelerini ya da Hizbullah'ın bulunduğu alanları değil ki. Zaten Hizbullah'a dair kim kaldı ki? Ne bir lider kaldı. Şimdi şöyle bir şey var. Ne bir lider kaldı, ne Lübnan'a baktığında Dahiye yok ki artık bombaladığı ya da vurdu. Dahiye'den çok daha geniş bir alana yayıldı. O zaman İsrail amacına adım adım gidiyor. Şimdi dünyada. şöyle bir şey var. Hizbullah'ı tabii lider kadrosuyla değerlendirmemek lazım. Hizbullah aslında bir taraftan da ideolojik kaynakları olan, bölgede özellikle Lübnan'da Şiilerin üzerinde önemli etkisi olan bir siyasal sosyal hareket konumunda. Yani Hizbullah dediğimizde sadece eline silahları alan askerler aklımıza gelmesin. Orada işte nasıl söyleyeyim, hastaneleri olan, yardım kuruluşları olan, siyasal parti konumunda olan bir yapılanma olduğunu görmemiz lazım. Yani şimdi bugün Nasrallah'ın, evet birkaç gün önce Nasrallah'ın Beyrut'ta öldürülmesi önemli bir olay mıdır? Evet, önemli bir olaydır ama Hizbullah'ı sadece lider kadrosuyla değerlendirmek yanlış olur. Özellikle güneyde şu Sur dediğimiz, Sayda dediğimiz bu bölgede Hizbullah'ın örgütlenmesi çok güçlüdür. Yani bugün
İsrail'in buraya sızma operasyonları yapıldığını biliyoruz. İşte dün bir bilanço var. İşte İsrail 3 bölgede sızma operasyonları yapıyor. Hizbullah da karşılık veriyor. Hatta en önemli birliklerinden bir tanesinden 8 kaybın olduğu söyleniyor İsrail'in. İsrail kaynakları 8 diyor. Hizbullah kaynakları bu saldırıda can kaybının 20 olduğunu söylüyor. Yani burada lider kadro ölse bile, öldürülse dahi Hizbullah'ta, buradaki Hizbullah'ın sokaktaki militanları gerilla faaliyetini iyi biliyor. Yani İsrail'in bu bölgeye girip bir şekilde ilerlemesi ya da ilerlese bile tamamen kontrol altına alabilmesi kolay değil. Peki İsrail burada niye oynuyor? İç savaşı oynuyor. Lübnan'da. Tabii. Lübnan'da çünkü etnik yapılar çok... Mümkün değil mi diye sormayacağım. Çünkü senin de söylediğin gibi şimdi farklı dünyaların insanları artık savaş geriliminden sokaklarda bir araya geliyorlar. İşte Ya görseller var. görseller var. Bir de İnsanların dayak yediği, işte Hizbullahçıların işte siz Mossad'a çalışıyorsunuz tırnak içinde diyerek Sünnileri dövdüğüne dair görseller var. Şimdi buradaki mesele şu. Her ne kadar bu tür olaylar olsa da 75 ile 90 arasında büyük bir iç savaş yaşamış bir ülkenin tekrar bu tuzağa düşebilme ihtimali var mı sorusu gündeme geliyor. Fakat şöyle anlatalım. Özellikle Suriye'deki 2011'deki savaş sonrası buraya gelen göç buradaki durumu da sıkıntı hale getirdi. Zaten İsrail, Lübnan ilk iç savaşı neden yaşamıştı? İsrail'in yerinden alıkoyduğu, işte 48'de yerinden alıkoyduğu Filistinli militanların bölgeye, Lübnan'a doğru gelmesi, orada sıkışıklık yaratması, oradaki göç tehlikesi, mülteci tehlikesi sonrası ülke bunalıma girmiş. 75-70'li yılların ortasından sonra iç savaşa neden olmuştu. Hatırlarsın işte Sabra Şatile katliamı. Sabra Şatile katliamı nasıl olmuştu? Sabra Şatile katliamı İsrailliler yapmadı. Sadece oradaki Hristiyan Mavruniler, oradaki katliam bölgesini, oradaki şeyi, çok ünlüdür bu katliam o siyasal tarihte, o bölgedeki siyasal tarihte. Hristiyan Mavrunilerin o bölgedeki Filistin kampına girerek oradaki çocukları, yaşlıları hedef gözetmeksizin öldürmüştü. Burada bizzat ateşi açan İsrailler değildi ama orada onların geçiş iznini veren İsraillilerdi. Yani bu bölgeyi şöyle anlamak lazım. Bu bölge büyük güçlerin ya da askeri güçlerin ya da otoritenin istikrarın sağlandığı bir Batı emperyalizmiyle onun temsilcisi olan İsrail'in bu bölgeyi karıştırma çabası sonrası bir iç savaşa sahne olmuştu. Yine mi olabilir mi? Olabilir. Niye? Yine bir göç akını oldu. Senaryolar aynı mı? Belki olabilir ama şimdi şöyle bir şey var. İlk günden beri, bu çatışmaların olduğu ilk günden beri Lübnan'da şu söyleniyor. Birlik olalım, birlik olalım, birlik olalım. Peki şimdi Lübnan'da bu söyleniyor ama bir bölgeye de bakalım. Bundan sonra süreç nasıl devam edecek, nasıl ilerleyecek sorusu bu anlamda kuşkusuz önemli. Neden? Hizbullah da bazı tuzaklar kurdu İsrail askerlerine ve 7 İsrail askerinin öldürüldüğünü, hayatını 8 deniyor. Hizbullah kaynakları 20 diyor bu arada. Bu arada bu bilgiler hep her iki tarafa göre de değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla şimdi burada hangi bilgi doğru, hangi bilgi yanlıştan ziyade şöyle devam etmek istiyorum. Belli ki bir zayiat verildi. İsrail zaten bu bölgeye girdikten sonra zayiat da verir ama İsrail her bir sonraki adımı bir önceki zayiatına kıyaslayarak ben şöyle işte şunu yaşadım o yüzden bu operasyonu yaptım. Bana şunu yaptılar ben o yüzden böyle bir karşılık veriyorum gibi böyle kendine bir kılıf uydurarak anlamlandırarak devam ediyor. İsrail buna nasıl cevap verecek kendi askerlerinin hayatını kaybetmesiyle? Çünkü içerideki kamuoyu baskısını da susturması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey var. İsrail'in en büyük sorunu aslında elindeki silahlar, ekonomik işte desteği ya da bir siyasetteki işte aşırılık vesaire değil. İsrail'in en büyük sorunu aslında o ideolojik yapı üzerinden konuşuyorum. Nüfus. Nüfus olsa bu bölgede işgal edilir. Bir şekilde İsrail şu anda bu bölgeyi işgal etmek için 7-8 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Dünyada 14-15 milyona gelen. Buradaki bütün Siyonist tırnak içinde Siyonist kafaya sahip olan İsrail iktidarı, şu andaki Netanyahu iktidarı bu bölgeyi daha da kan revana çevirebilir ama şu anda İsrail'in nüfus sorunu var. Yani nüfusla büyüyemeyen bir ülke. Mesela işte bakıyorsun işte onca dehşet, vahşete rağmen Filistinlerle yine o bölgedeki Filistinlerin nüfus sayısı da aynı.